Bir ilginç sorumuz daha vardı. Onu cevaplamaya çalışacağım. Soru şöyle. Tam ismini okuyamadığım için ismini veremeyeceğim ama kendisi yazarsa ismini yorum olarak sevinirim. Aynı makale birden fazla dergide yayınlanabilir mi? Eğer yayınlanamaz ise ve siz zaten yolladıysanız ve kabul aldıysanız birden fazla dergide ne olacak? Evet, bu sorunun cevabı çok ilginç. Öncelikle şunu söyleyeyim. Size bir makale dergiye nasıl gönderilir diye anlatmıştım. O videoma bakın. Orada copyright formu vardı ya, bir formlar doldurtuyor dergi size. Orada bir seçenek var. Diyor ki bu çalışma başka dergilere gönderildi mi veya işte hakemlerle görüşme aşamasında mı diye bir soru var. Buraya sizin hayır demeniz lazım. Eğer evet derseniz dergi zaten sizin makalenizi kale almaz. Siz başka bir dergiye gönderdiniz ve oraya da hayır derseniz bu sefer yalancılık yapmış olursunuz. Sahtekarlık yapmış olursunuz. Ve büyük bir etik sorunun içerisine girersiniz. Bir dergi kesinlikle sadece bir makale kesinlikle sadece bir dergiye gönderilir. Cevabını alırsınız, ret mi aldı? Ondan sonra başka dergiye gönderebilirsiniz ancak. Ama daha cevabını almadan bir dergiden diğer bir dergiye göndermek yapamazsınız. Çünkü siz o dergiye gönderirken zaten copyright formunda olsun, conflict of interest formunda olsun. Siz bunları beyan ediyorsunuz, taahhüt ediyorsunuz. Ben bunu başka bir yere göndermeyeceğim. Sen kabul edene veya reddedene kadar. Kabul ederse zaten o dergide çıkacak. Reddederse ancak o zaman başka bir dergiye gönderebilirsiniz. Bu çok büyük bir sorundur. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey yani hocaların yapma imkanı bence yok. Eğer yapıyorsa zaten o hoca değildir. Onu söyleyeyim. Asistanlardan böyle şeyler yapanlar oldu. Bunu duydum. Çünkü neden? Asistan hocası değil bir defa. Kadın profesör olmuş ama. Yani şimdi oraya girmeyeceğim. Ama asistanı da bir makale yapmak istiyor. Ama nasıl yapılacağını bilmiyor. Çünkü yönlendiren yok doğru düzgün. O da ne yapıyor? Bir yere gönderiyor. Orası kabul etmez diye oraya gönderiyor. Öbür 3 yere falan gönderiyor. 2 tanesi kabul ediyor. Al başına belayı. Doyum numarası da verirlerse bu sefer çok sıkıntı olur yani. Etik problemleri ortaya çıkar. Yani hakkınızda etik soruşturma da açılır. Ve ceza da alabilirsiniz. Dolayısıyla bunu yani akademisyen olan herkes bildiği için normalde yani böyle şeyler çok sık yaşanmaz. Bir makale sadece bir dergiye gönderilir. İkincisine sakın sonuç almadan göndermeyin. Teşekkürler.